Bugün Eskişehir'e 100 kilometre uzaklıkta bulunan Sivrisay ilçesinin Bağlıhisar mahallesindeki Pesinus Antik Kenti'ni keşfetmek için yola koyulduk. Sakarya Nehri'nin bir kolu olan Galos Kanalı'nın kıyısında halen daha kanalın kenar kısımlarında yapılmış revaklar ve rüşolarını da görebileceğiniz antik bir kent Pesinus. Kanalın yan kısmı da mabet ve tapınma alanı, onun ön kısmında ise tiyatrosu ve Roma döneminde gladyatörlerin gösteri alanı olarak kullandıkları alanlarıyla keşfedilmeyi bekleyen antik bir şehir. Antik Yunan ve Romalı yazarlara göre M.Ö. 8. yüzyılda yarı mitolojik Frigya kralı Midas tarafından Kibele kutsal kenti olarak kurulmuş. Pesinus Antik Kenti ve Tanrıça Kibele'yi anlatmadan önce anlatmam gereken bir nokta var aslında. Çünkü bu önemli. Kibele'nin biliyorsunuz ki göklerden indirdiği bilinen kutsal bir taşı var ve şu anda da bu Hacerül Esved taşıyla bağdaştırılıyor. Bazı videolarda ve anlatılanlarda bu taşın ilk önce Çatalhöyük tarafına, Konya Çatalhöyük tarafına düştüğü söyleniyor. Diğer bir rivayete göre de ve bazı videolarda da göreceksinizdir. Hazreti İbrahim Nuh tufanından sonra oğlu Hazreti İsmail ile Kabe'yi ikinci kez inşa ederken bu noktaya geliyor ve diyor ki insanların tam tur yapmalarını anlayabilmeleri için bir belirleyici bir noktaya ihtiyacımız var diyorlar ve alanda keşif yapmaya başlıyorlar. O sırada Ebu Kubes tepesi tarafından Hazreti İbrahim'in yüzüne bir ışık yansıyor ve o ışığa doğru gittiğinde de yerde daha önce hiç görmediği bir taşa rastlıyor. O taşı alıyor ve o noktaya koyuyor. Yani bugünkü Hacerül Esved taşının olduğu noktaya. Ancak bu noktada kişi ve olaylar birbirine bağdaşmıyor. Bununla ilgili pek çok tutarsız video var dediğim gibi. Ancak tarih kitaplarını araştırdığınızda daha net bir şekilde ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Çünkü Hz. İbrahim Kabe'yi ikinci kez inşa ettikten sonra pagan Araplar Kabe'nin olduğu noktaya putlarını inşa ediyorlar ve uzun yıllar boyunca da burada putlarla beraber ibadetlerini yapıyorlar. Ta ki İslamiyet yayılana ve Hz. Muhammed tarafından bu putların yıkılma sürecine kadar. Yani dediğim gibi yine tarih ve olaylar aslında birbirini tutmuyor. Hadi şimdi tekrar Pesinus ve Tanrıça Kibele'ye geri dönelim ve olayları hep birlikte pekiştirelim. Kalıntıları ilk olarak 1894 yılında bölgeyi ziyarete gelen Charles Texer bulmuş. Daha sonrasında 1967 yılında Belçikalılar ve sonrasında Gent Üniversitesi'nden gelen bir ekibin çalışması ile bu şeklini almış. Kazıların asıl amaçları ise antik yazarların da sıkça bahsettikleri Kibele Tapınağı'nı keşfetmekmiş aslında. Ancak 30 yılı aşkın yapılan kazılara rağmen hala alanla ilgili pek çok soru işareti mevcut olup alandaki kazılar 2009 yılında ne yazık ki durdurulmuş. Ve Kibele'nin antik tapınağı da henüz keşfedilmemiş. Pesinus Antik Kenti ve Frigya Vadisi'ni bu kadar önemli kılan ise Tanrı'nın anası, bereketin bolluğu, doğumun temsilcisi olan Kibele'nin ilk bu topraklarda var olmasından kaynaklı. Yüzyıllar boyunca başta Anadolu, daha sonrasında Yunanlar ve onlardan Roma'ya ve Şam'a kadar uzanan en son Kabe'deki Hacerül Esved taşı ile son bulan geniş bir serüvenden bahsedeceğim bugün sizlere. Oldukça ilginç ve oldukça soru işareti ve oldukça gizemi barındırıyor aslında. Ve Pesinus Antik Kenti de bunların kilit noktası olduğunu düşünüyorum. Selçuklulardan kalan ve Frig Vadisi'nde bulunan yazıtlara göre ki Frig Vadisi ile ilgili geniş bir video çok yakında çekmeyi planlıyorum. Bununla da bağdaştıracağınızı düşünüyorum ilerleyen videoda Frig Vadisi ile ilgili. Bu yazıtlarda Kibele Dağı'nda Tanrıça'ya adanmış bir tapınaktan ve göklerden indirilen bir taştan bahsediliyor. Tanrıça Kibele tarafından indirilen bu taş günümüzde Kabe'de bulunan Hacerül Esved taşı
diye adlandırılıyor aslında. Antik dönemdeki insanlar bu olayı tanrıçalarından bir işaret olarak gördükleri için taşı onun biçiminde şekillendirmişler. Yani kibanın şeklinde biçimlendirmişler. Ve kutsal günleri sayılan ayın hilal günlerinde hilal şeklinde sıralanarak bu taşın etrafında döner ve ona adaklar keser ve kanı taşın üzerine sürerlermiş. Aslında Hacerül Esved taşının da hazı böyle kırmızıya çalan bir kahverengi rengi büründüğü söylenir. Bu da o dönemdeki adaklardan kalan kanların zamanla taşa işlenmesinden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Anadolu Romalılar tarafından ele geçirince bu taşı önce Roma'ya, daha sonra da Şam'a götürmüşler. Kibele zamanla Roma'nın da ana tanrıçalarından biri haline gelmiş. Zamanla taş aşınmış ve parçalanmış ve bir kısmı da Petra antik şehrine götürülmüş ve yıllarca Petra'da kalmış. Petra'nın Romalılar tarafından istilasından sonra İslam öncesi pagan Araplarının da kutsal ibadet yeri olan Kabe'ye taşınmış ve ritüelleri devam ettirip taşın olduğu yerde ibadetlerini yapmaya devam etmişler. Kibela'nın doğuş sebebi de yani bu taşla beraber gelmiş aslında. Bu tapınmalar ve bu adaklar ve taşa dönüp yapılan ibadetler de bugünkü kıble dediğimiz şey de aslında bir nevi Kibele'ye bağlantılı. Çünkü Kibele taşının yani Kibele'nin tarafına indirildiği söylenen bu kutsal taşa doğru dönüp ibadetlerini yapmışlar ve zamanla kıble şeklini almış diye söyleniyor. Günümüzde İslam camiasında ve hala var olan Kibele'ye inananların kutsal yeridir aslında Kabe. Araplar yıllarca Kabe'nin bulunduğu alanda kurban ayinleri ve adaklar adamışlar. Zenginler de bu putların korunmasını ve bakımını yapmışlar o dönemde. Yani daha İslamiyet ortaya çıkmadan önceki dönemlerde. Bunlardan bu putları koruyan, onların bakımını yapan ailelerden birisi de Hazreti Peygamberimiz ve onun ailesi tarafından yapılıyormuş. Hazreti Muhammed'in ailesi de bu görevi üstlenenlerden biriymiş. İslam öncesi dönemden bahsedildiği için o zamanlarda bu görev ibadet şekillerinden biriymiş aslında. Yani putların bakımı, onların ilgilenilmesi, onların bakımlarının yapılması bir nevi ibadet olarak görülüyor ve bu da özel ailelere veriliyormuş. Yani genelde zengin ve oranın saygın ailelerine. Daha sonrasında Hazreti Muhammed'le birlikte İslamiyet'e geçildikten sonraki dönemde biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Kabe'deki bütün putları kırıp parçalatıyor ve alanı putlardan temizliyor. Ancak sadece tek bir şey bırakıyor. O da kendi ailesinin bakımını üstlendiği putun üzerinde bulunan taşı bırakıyor. Bu da şu anda Hacerül Esved taşı olarak bildiğiniz taş. Hazreti Muhammed'in bu taştan bir bağı olduğu söyleniyor. Yani zaman zaman gidip ona dokunup onun önünde ağladığı, duygusal anlar yaşadığı da söyleniyor. Çünkü bir nevi ailesiyle olan bir bağı aslında, manevi bir bağı da var. Çünkü onlardan kalan, onların daha önceki dönemde ailesinin sahip çıktığı bir taş. Şu anda Hacerül Esved taşı biliyorsunuz ki Kabe'nin kapısıyla Kabe'nin arasında kalan nokta, yani Hacerül Esved taşı ile Kabe'nin kapısının olduğu noktada hacca gidenler orayı çok kutsal bir alan olarak kabul ediyorlar ve birbirleriyle dokunmak için yarışıyorlar. Çünkü gerçekten bu taşın kutsallığına inanıyorlar Haç'takiler de. Bu yüzden
Bu taşın Kibera'dan günümüze gelen bir serüveni var aslında. Bunu da bugün sizlerle kısaca bahsetmek istedim. E, Şu an izlediğiniz bu antik kentin önemini umarım şu an daha net anlamış oldunuz. Çünkü dediğim gibi yani bu topraklarda başlayıp ta Kabe'ye kadar uzanan bir serüvenden bahsettik hep beraber. Üzücü olan şu ki buram buram tarih ve gizemi koruyan bu alan şu an bakımsızlığa, korumasızlığa terk edilmiş durumda. Ve ne yazık ki diğer antik kentlerde de olduğu gibi bizden değil yine yabancı araştırmacıların ortaya çıkarmış olduğunu görüyorum. Bu da beni gerçekten çok ve çok fazla üzüyor. Çünkü hangi antik kentimize baksak ne yazık ki hep yabancılar tarafından keşfedilmiş, yabancılar tarafından bulunmuş ve kazıları onlar tarafından gerçekleştirilmiş. Şu anda Ballıhisar Mahallesi'nin hemen hemen bütün evlerinin altı da bu şekilde Pesinus'un daha geniş alanını kapsadığı söyleniyor. Ancak dediğim gibi 2009 yılında bu kazılar ne yazık ki durdurulmuş ve şu anda da herhangi bir kazı çalışması alanda yok. Herhangi bir güvenlik önlemi yok. Yani yolda gelirken bile biz bir tabelaya denk gelmedik. Çok zor bulduk. Yolları gerçekten çok kötü. Köyün içinde de öyle. Yani kanal çok güzel. Yani Kral Yolu olarak da bilinen bir yolmuş ama dediğim gibi Sakarya Nehri'nin bir uzantısı ve kenarındaki revakları da gerçekten hani girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Yalnız dediğim gibi terk edilmiş vaziyette. Bu gerçekten çok üzücü. Bilmiyorum yani bununla ilgili nasıl çalışmalar yapılır, yani önlemler alınır. Ama yani biz ülke olarak çok güzel bir ülkeyiz ve gerçekten de çok güzel bir tarihe sahibiz aslında. Benim tek istediğim buraları sizlere tanıtmak, belki birilerine sesimizi duyurmaktır. Çünkü biz değerliyiz ve ülkemiz de çok değerli ve bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bu şekilde düşünüyorum en azından. Benimle bu videoyu hep birlikte izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi ilerleyen dönemlerde Frigya Vadisi'ni de çekeceğim ve bu iki videoda bazı şeylerin kesişme noktası olacaktır diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.